Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Kadın sağlığını, cinsel sağlığı konuştuğumuz video serilerimize devam edeceğiz. İlk olarak gebelikten korunma ile ilgili olarak doğal bir yöntem var mıdır? Bu sizden çok geliyor. Öncelikli olarak bunları anlatacağım size. Videoya başlamadan önce lütfen yorumlara beğendiğiniz, merak ettiğiniz soruları yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi geldik doğal yöntemlere. Doğal yöntemlerden tüm dünyada ve ülkemizde en çok tercih edilen geri çekme yöntemi, geri çekilme yöntemi de deniliyor. Aslında bu bir tam olarak da yüksek koruma oranı olan bir yöntem değil. Hamilelik riski çok yüksek. Hele ki bir kadının yumurtlama gününe denk geldiyse bu geri çekme yöntemiyle gebelik oluşma şansı çok yüksektir. Yani %50'lerdedir. Çok sık tercih edilen bir yöntem ancak güvenilirliği düşük. Yani sizi gebelikten koruma oranı sadece %50 kadardır. O nedenle de buna çok tamah etmeyin. Çünkü zevk sıvısında sperm vardır ve hamile kalabilirsiniz. Bir diğer doğal yöntem takvim yöntemi. Kadınların yumurtlama günlerini tespit ederek yaptığı korunma yöntemi. Bu aslında adeti, düzeni, döngüsü sabit olan, düzenli olan kadınlarda makul olabilir. Yani 28 günde bir kadın adet görüyorsa adet ortası dönem 14. gün yumurtlama zamanı tahmini yapılır. O dönem ya ilişkiye girmez ya da o dönem prezervatif gibi metotlarla ilişkiye girer ve aslında bunun da koruma etkinliği %75 civarındadır. Ama burada unutmamanız gereken şey şu: düzenli adet siklusuna sahip değilsiniz. Yani bir ay 28'de bir oluyorsanız, bir ay 30'da bir oluyorsanız, bir ay 24'te bir oluyorsanız sizin için uygun bir yöntem değil, gebe kalabilirsiniz. Diğer bir gebelikten doğal korunma yöntemi nedir? Erkeklerde prezervatif, geri çekilme gibi sayılabilir. Ben size bunları anlatıyorum ama aslında bu yöntemler çok da doğru mu? Biz çok da doğru bulmuyoruz. Tıp kanıtının olduğu korunma metotları sizi gebelikten koruma oranları çok yüksektir. Şimdi bunların oranları nedir? Biraz onlara bakalım. Şimdi doğum kontrol hapları %99 korur. 3 aylık iğneler %99 korur. Cilt altı implantlar, işte bunun kolun içine uyguluyoruz. Kibrit çöpü kadar böyle yumuşak, kadının hissetmediği bir şey. En yüksek koruma oranı tüp ligasyonundan sonra, yani tüpleri bağlamaktan sonra bunda %99.9 korur. Ertesi gün hapları %75-80 korur ki burada da ilk 12 saat içinde almanız gerekiyor. Prezervatif %98 korur, yani %2 gebelik şansınız vardır. Rahim içi araçları %98 ile %99 kullanılan spirale göre değişir, korur. Diyafram, yani kadın prezervatifi de diyebiliriz, %94 korur. Spermsit jeller, yani sperm öldürücü bazı jeller vardır, onlar %90 korur. Geri çekme %50 korur. Takvim yöntemi %75 korur. Tüpleri bağlamada %99.8 korur. Siz bu anlattığım oranlara göre sizin için gebe kalmanız ne kadar önemli ya da önemsizse bir koruma metodu kendinize tercih edebilirsiniz. Şimdi sizlerden ve bana başvuran hastalardan hep böyle hocam en iyisi nedir? En sağlıklı yöntem nedir diye çok soru geliyor. En iyi korunma yöntemi nedir? En iyi diye bir şey yok. Bir kere onu söyleyeyim. Çünkü en sağlıklı yöntem kadına bireysel olarak özel olan yöntemdir. Kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Şimdi burada kadının yaşı önemli, erkeğin yaşında önemli. Genel sağlık durumu nasıl, jinekolojik durumu nasıl, ilişki sıklıkları nasıl? Kadın doğum hekimi sizi muayene edip buna göre ortak bir karar ile vermeniz en doğrusu olandır. Doğum yapmış kadınlara biz daha çok spiralle korunmayı öneriyoruz. Diyelim ki 2 tane çocuğu var. Spiraller çünkü uzun süre koruma özelliği var. Yani sizi 5 yıl, 10 yıl süreyle koruyorlar. Çocuk sayınızı tamamladıktan sonra uzun bir süre korunmayı düşünüyorsanız spiraller sizin için uygundur. Burada da hangi spiral olur? Hormonlu mu olmalı, bakır mı olmalı, gümüş bazlı mı olmalı, altın mı olmalı, kaymayan spiral, jinefix mi olmalı? Öncelikli olarak
Bunlardan birine kendiniz kafanızda bir karar verdiyseniz hekiminize gidin. Hekiminiz sizi bir jinekolojik muayeneden geçirecek. Bir kere spiral için uygun musunuz değil misiniz diye jinekolojik muayene etmek de zorunda. Diyelim ki vajinada bir enfeksiyon var. Spiral sizin için uygun değil. Önce o enfeksiyonun tedavi olması lazım. Rahim ağzında bir yara var. Erozyon dediğimiz durum var. Takıldığında spiral bu yaranın sürekli enfekte olmasına ve irritasyona bağlı rahim ağzı kanserine doğru dönüşüne neden olabileceği için yine sizin için uygun değil. Yani bir rahim ağzı yarası tespit edildiğinde hekiminiz ya bunu donduracak, ya elektrikle koterleyecek ya da lazerle vaporizasyon yapacak. Ki biz en çok lazerle vaporizasyon tedavisini öneriyoruz. İz bırakmadan kısa sürede kolaylıkla tedaviye ulaştırıyor. Ancak yaranız iyileştikten sonra spiral takılabilir. Spirali taktırdıktan sonra da işte ilk 3 ay çok ağır kaldırmamanız, ip atlamamanız, zıplamamanız. Hani bu son dönemde bir de çok popüler oldu. Adını tam hatırlayamıyorum, şimdi aklıma gelmedi. Nergis sen buraya koyarsın şeyini, böyle yuvarlak bir şey, titreşimli kadın üzerine geçiyor, titriyor spor yaptırıyor. O tarz şeyler spiralin kaymasına neden olabilir. Ondan dolayı da taktırmayın efendim. Spiral taktırdıktan sonra ya da kullanmayın böyle zayıflama cihazlarını ya da bu önermediğim şeyleri yapmayın. Spiral taktırdıktan sonra mutlaka yıllık hekiminize kontrol edin. Yeni evlendiyseniz ilk dönemler evliliğiniz oturuncaya, cinsel yaşamınız uyumlanıncaya kadar da 3 ay, 6 ay, belki de 1 yıl süreyle doğum kontrol haplarıyla korunabilirsiniz. Cinsel yaşamda bazı şeyler yoluna oturduktan sonra bu görevi partnerinize devredin. Çünkü ilk başta o da cinsel eğitim ve bilgi eksikliği olduğu için partneriniz çoğunlukla erken boşalma ya da performans kaygısıyla ilgili cinsel yaşamda uyumlanmayla ilgili sorunlar yaşar. Onun için de en baştan erkeklere bu görevi vermemek lazım. Erken boşalabiliyor, geri çekmeyle yapacaksa çıkamayabiliyor. Bu kaygıdan dolayı ereksiyon sorunları yaşayabiliyor. Siz cinsel hayatınız oturuncaya kadar 3 ay, 6 ay mutlaka doğum kontrol hapı kullanın. Yeni evlendiyseniz. Ondan sonrasında da bu görevi partnerinize prezervatifle korunma olarak devredebilirsiniz. Şimdi çalışmalarda cinsel hayatın aslında 3 yıla kadar uyumlanma sürecinin devam ettiğini söylüyor. Ben aynı zamanda bir kadın doğum hekimiyim ve aslında çok da böyle 3 yıl süreyle korunmayı tavsiye etmiyorum yeni evli çiftlere. Cinsel hayatınız 6 ay, 9 ay, 1 yılda biraz oturduktan sonra çocuk sahibi olmayı çok da ertelemeyin. Sonrasında ne yazık ki infertilite sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Efendim, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.